Kanada ile Türkiye arasındaki e, yönetici çalışan ilişkilerinden konuşalım istiyorum. Peki. E, Sen iki ülkede de çalıştın. Türkiye'de de çalıştın, Kanada'da da çalıştın. Evet. Şimdi 3 senedir Kanada'da çalışıyorsun. Hı hı. Yani senin gözüne çarpan ne gibi farklılıklar var? Yönetici çalışan ilişkileri babında. Ee, Şimdi Türkiye'de bazı böyle iş yerlerinde senin ne derece çalıştığın, nasıl çalıştığın genellikle hep performansa dayalı ölçülüyor. Türkiye'de çok ciddi bir performans yönetim sistemi var. Yani ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum bu arada. Şundan dolayı. Şimdi sen insan kaynakları personelisin. Ben geldim, işe başvurdum. İşe başvururken neydi? Orada bir job description var değil mi? Ben işin ilanını gördüm. Neye başvurduğumu biliyorum. Geldim, görüştük insan kaynakları personelisin ve sen benim bu işe uygun olduğumu düşündün ve beni teknik anlamda değerlendirmesi için yöneticiye gönderdin. Yönetici de benim teknik bilgi birikimime baktı. O da tamam dedi. Ve ben iş çalışmaya başladım. Aradan bir yıl geçiyor. Çalışan yönetici ilişkisi evrimleşmeye başlıyor şirkette. Çünkü e, Türkiye'de şöyle bir sanallık olduğunu düşünüyorum. Bir yıl, 2 yıl, 3 yıl neyse belli bir süre sonra performans devreye girdiğinde çünkü yöneticiye de şirketten bir baskı oluyor ve yönetici çalışanla yönetim arasında bir tampon olamıyor, olmak istemiyor. Olmak istemediği için de sana diyor ki Mesut, Ahmet, Mehmet neyse Ayşe, Nuriye performansını yükseltmen gerekiyor. Tamam da diyorsun bak benim bu işe girme sebebim belli. Senin beni kabul ettiğin durum belli. Şimdi benden niçin daha fazlasını bekliyorsun? Daha fazlasını bekleyebilirsin bu arada. Ama daha fazlasını beklerken eğer bürokratik olmak istemiyorsan o zaman şunu yapacaksın. Sen gerekli eğitimi verdin mi bana? Şirket içinde benim terfim için gerekli pozisyonların açılması için olanak sağladın mı? Yeni pozisyonlar açtın mı? Bu pozisyonlara benim eğitimim devam ederken yeni personel mi aldın yoksa beklettin mi? Bunlar kritik. Şimdi ben eğitim alıyorum. Eğitim alırken biliyorum ki, normalde biliyor olmam lazım. Biliyorum ki yöneticim beni eğitimimden sonra performansım da yükselince beni başka birimde değerlendirecek. Bu ne demek? Ben aynı zamanda terfi alacağım, aynı zamanda param yükselecek. Hem daha iyi ücretle çalışmış olacağım hem de moral motivasyon olarak daha bir iyi durumda olacağım. Ama Türkiye'de yönetici maalesef bunun tamamını yapmayı bıraktı artık. Yani özellikle bence son belki 10 yıldır hiç böyle bir şey ben ne duydum ne gördüm. Hiç kimsede. Ha çok nadir şey vardır. Yo benim yöneticimle aram çok iyidir diyen vardır. Ama ben bunun genele sirayet ettiğini düşünmüyorum. Yönetici genellikle artık maalesef Türkiye'de kendi ekibindeki personelin değil biraz daha kendisine yukarıdan direktifi verilen o konudan taraf olmayı tercih eden kişi oluyor. Bu Peki, bu bu şekilde diyebilirim. peki güzel bir özet oldu. Peki. Şeyi sormak istiyorum. Yani sen iki ülkede de çalıştığın için Hı hem hı. Kanada hem Türkiye'de Evet. bu olay hakkında genel bir fikrin oluşmuştur Hı hı. mutlaka. İşçi hakları nasıl? Ya, Yani sen çalışan olarak e, Türkiye ile Kanada arasında karşılaştırdığın zaman hangisinde daha çok hakka sahip olduğunu düşünüyorsun? ben direkt olarak Kanada'da daha fazla hakkın olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ama hakkın bir alınma şekli var. Şimdi burada hak için bir kere mücadele etmene gerek yok. Bir kere senin hakların daha en tepede. Hani sosyal hukuk devleti olduğun için bir kere zaten daha anayasayla korunma altına alınmış. Yetmemiş sendikal haklarla korunma altına alınmış. Yetmemiş şirket politikalarına sirayet etmiş bu. Hı hı. Yani daha en baştan, daha konu işçiye gelemeden belli bir takım şeyler var. Yani senin böyle bir çalışma tarzın, hangi etik kurallar altında çalışman gerekiyor, iş güvenliği nasıl sağlanır bunların hepsi zaten oluşturulmuş. Bunlar oluşturulunca çalışanı da yönetmesi çok da zor olmuyor. Şimdi az önce verdiğim o cevap var ya hani Türkiye'de yönetici çalışan ilişkisi. Mesela bu konunun özelinde bunlar göz önüne alındığında Kanada'da bir problem yaşatmamış oluyor. Mesela ben bir izin giriyorum sisteme. Hı En hı. basiti. Sisteme izin giriyorum.
Yöneticim diyor ki bu arada bu gerçekten oldu. İzin girdim. Sonra da yöneticime bilgi verdim ben. Dedim ki ben şu gün için izin girdim sisteme. Haberin olsun hani dedim. Yani izin de almıyorum bu arada. İzin girdim, bilgi veriyorum. Tamam yani dedi bana. Ya ne yani dedim ya arkadaş hani işte bilgi veriyorum sana dedim hani izinli olacağım ya hani belki bilmen gerekir. Dedik ya Mesut ben onu anladım. Zaten sen izin girince benim sistemde önüme düştü bu dedi mesela. Hı. Şimdi ben senin izinli olacağını biliyorum. Sen bunu bana niye haber veriyorsun? Ben onu anlamadım. Biz şu an bu konuşmayı niye yapıyoruz? Hı. Dedim. Dedim ya hani en azından belki işi kontrol etmek istersin, bir ne bileyim beni yedekleyebilmek istersin. Hani ne bileyim belki personel anlamda bir backup gerekiyordur. Hı hı. Ben bilgi vermek istedim. Mesut dedi sen Türkiye'den mi gelmiştin? Evet dedi. Sen ne yaşadın orada ya? Yani ben dedi senin işinin yöneticisiyim. Sen dedi buraya izni girdiğin anda ben senin iznin olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. O dakikadan itibaren artık benim sorumluluğum başlar. Ben sana şunun hesabını soramam. Bir dakika ya ben daha bu işi programlamadım ki. Ya da bu tarihlerde şöyle şöyle işlerim var. Sen ya da şunları yaptın mı da çıkıyorsun diyemem Hı hı. dedi. Yani belli bir oranda senin tabii ki işleri tamamlaman gerekiyor. Hı hı. Ama bana sadece bilgi vermek zorunda bile değilsin. Yani sen sisteme girdin, sen izni kullan. Beni ilgilendirmiyor. Hı hı. Dolayısıyla ben bunun Kanada-Türkiye arasındaki en ciddi fark olduğunu düşünüyorum. Ve bunun da farklılıkları işte dediğim gibi yasayla sağlanıyor, sendikal haklarla sağlanıyor. Bu haklar işçiye sirayet ediyor ve ben gerçekten burada hiç yani kimle konuşursam konuşayım. Hı hı. Mavi yaka, beyaz yaka, 2 yıllık çalışan, 20 yıllık çalışan, 50 yıl çalışmış, 70 yaşına gelmiş, emekli olmuş, emekli olmak üzere fark etmez. Burada bütün çalışanlar haklarını biliyorlar. Yani adam diyor ki benim haklarım bunlar. Hı hı. Ben Türkiye'de buna hiç rastlamadım. Hiç rastlamadım. Yani ben Türkiye'de çok basit bir örnek verip hemen kapatayım konuyu. Hı hı. Bir çalışan bir sorun yaşadı. Sorun geçelim şimdi. Özele girmeyelim hani. Dert yanıyor. Ben çalışma arkadaşıyım ya. Ya işte Mesut burada da böyle böyle oldu bilmem ne. Diyorum şunu yapsana. Hı hı. En basiti diyorum. Sana diyorum haksızlık yapılmış. Senin sendikan yok. Git diyorum noterden ihtar çek. Mesela. Adam diyor ki ya olur mu öyle bir şey? Ama diyorum bak bunlar senin yasal hakların. Sen bunu yapabilirsin. Sen bunu yaptın diye seni işten çıkartmaması lazım. Çıkartamaz. Çıkartırsa onunla ilgili mücadele edersin. Bu tarz şeyler mücadeleyle kazanılır. Doğru. Türkiye'de maalesef haklarını kimse bilmeyince mücadele de edemiyor. Edemeyince de hakkını alamamış oluyor. Evet. En ciddi farklılık bu. İşçi Kanada'da farkında. Yetkilerinin, haklarının farkında. Bu şekilde cevap verebilirim. Çok kısa bir şey daha sormak istiyorum Peki, bununla ilgili. tamam. Benim genel olarak beyaz yakalı arkadaşlarım Türkiye'de şundan şikayet ediyorlar. Neden? Yani hafta sonları, tatillerde, resmi tatillerde patronları çok e, taciz ediyormuş onları. Yani sen tatildesin, bir hafta Bodrum'a gittin ama Arıyor. hala arıyor, mesaj atıyor, e-mail ediyor, beklenti var yani Hı ona hı. cevap verme. Bu var mı Kanada'da? Kanada'da bu yok. Bu yasak. İşte Hı yani hı. bahsettiğim şey o. Yasayla korunma altına alınmayan bir şey bu. Evet, Ama bunu sendika alıyor. evet, Sendika toplu iş sözleşmesine insan kaynaklarına diyor ki yöneticine söyle benim çalışanımı aramasın. güzel. Çalışana da diyor ki ararsa bana söyle. Hı hı, Ben diyor onun hesabını sorarım. hı hı. Yani Kanada'da bu çok böyle tabii ki bunu yapmayan, uygulamayan şirketler vardır bu arada. Yani ben Kanada dünyanın en iyi çalışma koşullarına sahip demiyorum. Genel. Ama çok yüksek bir ortalamada bu. Yani Tamam. %80-85'lere varacak bir ortalamada. Hele ki eğer devlet ortaklı bir şirketteysen yani sana dokunabilmesi imkansız. Yani arayacağım, bakmaz ki telefona. Anladım. Bakmaz. Peki ben sana soru sorayım. Kanada Türkiye açısından şimdi sen burada çalışmaya başladın. Evet. Senin burada bir akademik yaşantın oldu vesaire. Artık akademiyi tamamladıktan sonra sağlık hani sağlık sektörüne bir fizikçi Evet. olarak sağlık sektörüne giriş yaptıktan sonra artık çalışmaya başladın. Kanada ve Türkiye arasındaki Türkiye'de de hemen bilgi vereyim hemen çok kısa. Türkiye'de de sen akademik anlamda Araştırma özellikle görevlisiydin. Evet. araştırma görevlisi olarak çalıştın. En başta şunu soracağım bir akademisyen olduğun için. Evet. İş etiği. İş etiği Evet. anlamında Türkiye ve Kanada'yı nasıl kıyaslarsın? Şimdi şöyle, yani işini düzgün yapma,
e, işini layıkıyla yapma kavramı burada var. Yani insanlar çalışıyorlar. Belki 23 saat çalışmıyorlar ama Türkiye'deki gibi. Önemli olan verimlilik. Ne kadar iyi ve düzgün yaptığın, işine olan saygın. Burada öyle bir kavramın olduğunu düşünüyorum kesinlikle. İnsanlar iş yerlerinde işini layıkıyla yapmaya çalışıyorlar. Profesyonel bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. Yani Türkiye'de bu biraz tam olarak böyle değil. Bunun da işte biraz liyakat eksikliği ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Anladım. Yani alanına gerçekten uzman insanlar işleri yapınca o zincirleme olarak alt gruplara da sirayet ediyor. Hı hı. Herkes işini düzgün yapmak zorunda kalıyor. Yani Türkiye'de biz genelde çok farklılıklar gösterdiğini düşünüyorum bunun. Yani akademik olayda da bir üniversiteden bir üniversiteye research nasıl yapılır, araştırma nasıl yapılır, dağlar kadar fark olduğu gibi Hı hı. bir şirketten bir şirkete de yani profesyonellik çok değişiyor. Köklü kurumlar ve diğer şirketler arasında. Bu yüzden insanlar aslında Türkiye'de genelde şöyle bir eğilime sahip benim gördüğüm kadarıyla. Yabancı şirketlere çalışma eğilimine sahip Evet. gördüğüm kadarıyla. Evet. Peki sen iş yerindeki ilişkileri nasıl şekilde değerlendirirsin? Yani Türkiye'de de böyle bir tecrüben oldu ama Evet, Kanada'da şu anda mevcutta da çalıştığın için evet, söylüyorum. Hani akademinin de dışında çalışıyorsun ya şu anda. evet, evet. O yüzden iş yerindeki ilişkiler sence nasıl? Şimdi genelde ben Türkiye'de seninki gibi bir işte büyük şirketlerde falan çalışmadım beyaz yakalı olarak. Akademisyen olarak çalıştım. Akademisyenler genel olarak benim çalıştığım şeyde yani böyle kafaları hinliye falan çalışan insanlar genelde değiller. Yani genelde kafalarında çok daha farklı şeyler olduğu için hani belki bazı insanlarda şey oluyor, statü merakı oluyor. Evet. O tip insanlar her zaman her yerde vardır da genel olarak ben öyle bir şey görmedim Türkiye'de. Yani mutlaka bir sürü üniversitede vardı öyle şeyler. Benim Evet. gittiğim üniversitede öyle bir şey yoktu. Böyle bir şey vardı, sistem vardı, güzeldi. Hı hı. Liyakat anlayışı vardı. İnsanlar işiyle uğraşıyordu. Yani genelde Türkiye'de biz iş yerlerinde böyle sıcak ilişkiler kuruyoruz gördüğüm kadarıyla. İnsanlar işte beraber işte iş çıkışı bir yerlere gidiyorlar, eğleniyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Hani böyle bir çalışanlar arasında bir ailevi dostluğa varan bir yakınlık oluşuyor. Evet. Burada Burada o olmuyor. Yani aslında olmamasının da gerektiğini anlıyorsun. evet, Çünkü ben bu konuda sana aslında katılıyorum. aslında ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum. Çünkü ben hiçbir zaman beyaz yakalı böyle şirket tarzında bir yerde çalışmadığım için Hı hı. hastanede ona benziyor. Çok çeşitli insanlar var. Herkes farklı kademelerde, farklı operasyonel görevlerde çalışıyor. Yani doktoru da var, terapisti de var, ne bileyim muhasebecisi de var. Çok farklı iş gruplarından insanlar var. Evet, bir Yani araya geliyor. herkes belli bir minimal e, yani saygı seviyesini koruyarak ortalama bir ilişki geliştirmeye çalışıyor herkes birbiriyle. Aslına bakarsan bu da doğru olan bir şey. Yani çalıştığın yerdeki insanlarla böyle hayatının en derin sırlarını paylaşmaman senin için daha e, hayırlı bence. Yani çalışan arkadaşların hiçbir zaman senin dostun olmamalı. Katılıyorum. Müthiş yakın dostların olmamalı. Çünkü o dinamikler ileride nasıl değişecek? Ne olacak? Evet. Yani kimin bipolar problemi var? Ben buraya bir şey Bilemezsin ekleyebilir yani. miyim? Çalışan iş yerindeki ilişkiler başlığımıza bir Tabii şey ki. eklemek istiyorum. Türkiye'de senin dediğine artı olarak söyleyeceğim sadece. Tabii Aynı senin orada fikirdeyim. deneyimin var. Ee, biz bir aileyiz lafıyla Tamamen bir yalan. ilgili yani ben hayatımda duyduğum en okkalı yalandır bu. Çok büyük bir yalan. Doğru. Biz bir Katılıyorum. aileyiz lafı özellikle beyaz yakada. Özellikle Çok mu beyaz yakada. kullanılıyor? Çünkü çok kullanılıyor ve bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu iş kültürel ya. Aha. Komşuluk ilişkin iyi diye çalıştığın yerdeki arkadaşınla da dayanışma içerisinde olabilirsin falan zannediyorsun. Okey. Komşunla aran iyi olabilir. Evet. Evet. Bir arkadaşının arkadaşıyla aran iyi olabilir. Ama iş yerinde bizim seninle aramız çok iyi deriz. Biz aile gibiyiz deriz. Bizi aynı ekibe alırlar. Sana terfi verirler. Bana vermezler. Bana derler ki bir sene boyunca Mesut sen hak ediyorsun Hmm. terfiyi derler. Yılın sonunda bana değil sana verirler.
bizim aramızda ikilik yaratabilirler. Şimdi aile denilen ortamda ikilik yaratılmaması Doğru. lazım. O bir Aile marketing izlenilen scam ortamda yani. aile Marketing. denilen ortamda sen ailendeki insanları nasıl ayırmıyorsan çalışanı da ayıramazsın. Dolayısıyla samimiyetini yitiriyor. Doğru. Bunu Kanada'da hiç sirayet etmemesine ben bayılıyorum. Ben çalışanım. Doğru. Bu kadar. Yani hiç zorlamanın manası yok diye. Aynen öyle. En İş güzeli hayatı başka, özel hayat başka kesinlikle ve doğru olan da bu. Bizim için zor bu. zor. Biz Akdeniz insanıyız, sıcak Aynı şeyi insanlarız. diyecektim. Böyle çok fake sohbete, muhabbete gelemiyoruz açıkçası. Evet. Biz bu işleri sonradan öğrendik. Sen daha alaylısın da. Benim Evet, kafam doğru. böyle şeylere çalışmıyordu. Evet, Yani ben de sonradan biraz öyle olmak zorunda kaldığımı gördüm. Yani evet. political correctness dediğimiz politik doğruculuk önemli bir şey. Aslında güzel bir şey. Evet, doğru. Bu çalışma koşullarını Kanada ve Türkiye kıyasını Bu böyle şekilde özetleyebiliriz. Evet, toparlayabiliriz. güzel bir Evet. özet oldu. Bu triloji olacak bu yayın. Bu başlangıç. Aha. Bir sonraki videoda Amerika Kanada kıyasına gireceğiz. Ben orada seni bayağı bir konuşturmak istiyorum. Bir de Amerika Türkiye'yi konuşacağız. 3 Tamam. bölümlük yayınımızın ilk yayınının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi Görüşmek bakın. üzere.